Selam canlarım. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Biliyorum. Bir yanımız kırık, bir yanımız üzgün. Hepimiz aynı durumdayız. Hepimizin hali yok. Hepimiz empati yapıyoruz. Herkesi ne durumda olduğunu hissedebiliyorum burada. Ben bir hafta kendime gelemedim. İnanın o omuzdaki yükler. Zaten onun öncesinde de bir hafta bu durumların hep enerjisindeydim ben. Onun için size diyorum ki her şey Allah'tan geliyor. Tabii ki önlemler alınsaydı, daha kimse ölmeseydi, herkes kurtulsun isterdik. Ne yazık ki olmadı. Buradan çok kolay böyle söylemek de aslında işin aslı şöyle bir şey: ateş düştüğü yeri yakar. Buradan yakınlarını kaybetmiş kişilere başları sağ olsun diyorum. Allah gerçekten kolaylık versin. Çok zor, çok 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 zor. Sabır versin, en önemlisi de öyle. Aslında uzun süre video çekmeyecektim fakat çok istek oldu. Melek Hanım ne olursunuz çekin diye. Ben de dedim ki tamam, o zaman çekeyim dedim. Elimizden gelen her şeyi yapalım arkadaşlar. Yardımlarımızı, desteklerimizi biz burada yurt dışında gerçekten elimizden ne geliyorsa seferber olduk, yaptık. Almanya, Hollanda, Belçika, her yerden buradan da gurbetçilerimize çok 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 teşekkür ederim. Kendi Türkiye'deki olan yardım eden, destek veren herkese çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. Canlarım benim. Şimdi bugün kum falı ile size geldim karşınıza. Yapacağım açılımın şöyle niyet ettim arkadaşlar, size söyleyeyim. Onun hayatında neler oluyor? Bir onun hayatında neler olduğunu önce bir bakalım, tamam mı? Sırasıyla bakacağız. Onun hayatında neler oluyor? Ruh hali nasıl? Gündeminde siz var mısınız? Yok musunuz? Bir bunlara bakmak istedim ben. Şimdi öncelikle bana burada verilen harfleri size söyleyeceğim. A harfi, S harfi, O harfi, Ö harfi, T harfi var, R harfi var. Kendinize uyanı alın. Öncelikle onu size söyleyeyim. Bu insan böyle 1.80 boyunda olabilir. Aynı zamanda bakın, bu insanın biraz da böyle flörtöz bir yapıya sahip. Size onu da dile getireyim. Ağzı çok güzel laf yapıyor. Konuşmasını çok iyi biliyor. Ve böyle kemikli yüz hatları olan, gözleri iri gözlü olan, böyle yani yüz hatları güzel, böyle temiz yüzlü birisi olarak gözüküyor burada. Şimdi kiminle enerjim tutuyor bilmiyorum. Fakat onun hayatında neler oluyor dediğim zaman bir bakalım. Hayatında neler oluyormuş şu anda. Şimdi bir çaresizlik içerisinde olduğu gözüküyor burada. Öncelikle onu size söyleyeyim. Kararsız, yani neye karar vereceğini, neye karar veremeyeceğini bilmiyor. Kafası bayağı bir karışık bu kişinin. Onun hayatında en büyük sıkıntısı sizsiniz. Bir boşluk anına düşmüş, bir tartışmalar olmuş, bir kenarıya gidilmiş. Yani eğer ayrı değilseniz bile bakın, ayrı ve ayrı olmayan kişiler, ama ayrı olmayan kişilerin de arası limoni burada. Ve tekrardan böyle bir süreç başlamış bu kişi için, bana deniliyor. Bu nasıl bir süreç biliyor musun? Tekrar aynı şeyleri deniyorum diyor. Şimdi baskınlık var. Bu kişinin üzerinde bir baskınlık var. Yani nasıl baskınlık var deyince, baskı hissediyor ve bu baskıdan dolayı da kendi hayatında bir türlü bu insan karar veremiyor ve çıkamıyor. Olduğu durumdan çıkamıyor. Çok rahatsız olduğu gözüküyor. Yani biraz özgürlüğüne düşkün. Biraz da böyle kendisini yöneten birileri olsun istemiyor bu kişi hayatında. Ben nasıl istiyorsam öyle yaşayacağım, nasıl istiyorsam öyle yapacağım diyor. Fakat burada bana denilen, bakın, iki durum arasında. Bu kesin ve net. Bu iki durum arasında nedir biliyor musunuz? Yani hayatında biri olabilir ve seninle arasındadır. Veya bu insan bekardır fakat kendi hayatının özgürlükle alakalı bir de sizinle alakalı arada kalmış olabilir. Kendi ailesiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Bir sıkışıklık var burada bana denilen. Öncelikle onu size söyleyeyim. Fakat
Onun hayatında neler oluyor deyince onun hayatında çok büyük bir boşluk var. Bu da sizden kaynaklı. Sizin boşluğunuzu çok hissediyor. Bu kişinin sevgisi, hisleri size karşı, fakat gel gelelim tamamen kendi düşüncelerini, korku düşüncelerinde, bak düşüncelerini o kadar korkuya yönetmiş ki, yani yöneten şey korku düşünceleri. Onun için ilerleyemiyor o kişi. Size öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi burada sevgi var, aşk var, tutkusu var, fakat çaresizlik. Tamam mı? Çaresizlik. Şimdi burada en büyük korkusu ne biliyor musunuz? Sizin vazgeçtiğinizi düşünüyor bu. Diyor ki bu artık benden vazgeçti. Bakın burada bir bayrak var. Diyor ki eskiden diyor, yani bayrak benim elimdeydi. Söz hakkı bendeydi diyor. Artık diyor bende yok bu söz hakkı diyor. Çünkü diyor ben hep diyor korktuğum için, bu ilişkiyi ileri götüremediğim için diyor, hep diyor tamam mı? Başlatan kişi ben oluyorum ama sonunu getirmeyen kişi de ben oluyorum diyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve bunun hayatındaki 3 kişiden dolayı ilerleyemiyor. Kesinlikle ilerleyemiyor bu kişi. Onun hayatındaki olan şeyler şunlar. Sıradan yaşıyor. İş, ev, nasıl biliyorsanız aynı o şekilde yaşıyor ama her an sizi düşünüyor, her an aklında siz varsınız, her an zihninde siz varsınız. Çünkü bakın siz bununla aynı yerde de olabilirsiniz ve aynı iş yerinde de olabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Çünkü göz önündesiniz diyor. Hep siz onu görüyor veya öyle değilse de bakın burada tamam mı? Birilerinden haber alıyor olabilir, sizi stokluyor olabilir ama bunun hayatında neler oluyor dediğim zaman şu anda bunlar oluyor. Ve bakın burada kiminle enerjim tutuyor bilmiyorum ama burada bir yol var, tamam mı? Bu yola diyor o kadar engemeli ki bu yol. Yani bu yol düz gitmiyor sizin için, engemeli. Fakat bu yolu diyor aşmak için birbirinize destek olmanız lazım. Destek olmadığınız zaman diyor işte dinlememe. Burada iki kişi birbirini dinlemiyor. Çapraz düşmüşler birbirine. Şimdi bu çapraz düşme ne demek? Benim dediğim olacak. Hayır ben senden üstünüm, benim dediğim olacak diyorsunuz. Ve ne oluyor diyor? Çatışmalar çıkıyor. Burada egoistlik, bencillik oluşuyor. İşte o beni düşünmüyorsa ben onu niye düşüneyim? O yapmıyorsa ben niye yapayım? Böyle dediğiniz için diyor ilişkide tıkanıklık yaşanmış diyor. Onun hayatında şu anda gayet sakinlik, dinginlik ama üzüntü var. Yani yalnızlık hissiyatı var. Öncelikle onu size söyleyeyim. Yani yalnızlık, korku böyle. Bu insanın diyor hayatı böyle diyor ve çaresiz hissediyor kendini. Arada mesafeleriniz varsa ikinizin arasında diyor ki yani gelsem diyor, yanına da gelsem diyor, kendimi diyor düzlüğe çıkartamıyorum ki senin ne için yanına geleceğim, neyi ifade edeceğim diyor. Elim kolum bağlı benim diyor. Bakın bu kişinin bir mahkemelik işi var. Kafasına koymuş bu mahkemelik işini. Fakat bu mahkemelik işini bir an önce yapması için öncelikle şunu size söyleyeyim. Sizin diyor bu insanı diyor biraz daha diyor zaman vermeniz lazım. Bunun zamana ihtiyacı var diyor. Zamanı olmazsa bu insan hiçbir şey yapamaz. Sıkıştırırsınız diyor. Sıkıştırırsınız diyor. Bu sefer bir öfke patlaması yaşayacağını görüyorum bu insanın. Bu öfke patlamasından da gene zararlı siz çıkarsınız deniliyor burada bana. Şimdi bazılarınızda bakın bu kişinin hayatında başka konuştuğu kişiler de olabilir, tamam mı? Bunu da hissediyor olabilirsiniz çoğunuz. Yani flörtleşmeyi seviyor bu insan. Flörtleşmeyi seviyor, konuşmayı seviyor ama diyor size tasa ve endişe içerisinde olmayın. Çünkü sizin şefkatinizi, sevginizi, aşkınızı verebilecek kimse yok bu kişinin hayatında. Öncelikle onu size söyleyeyim. Onun hayatında olan şeyler şu anda güncel durumlar bunlar arkadaşlar. Olan da pek bir şey yok. Sadece sizinle olan süreci sıkıntılı gidiyor işte. Onu düşünüyor. Onun tasası var. Bir de nasıl adım atsam, ne yapsam acaba diye kurnazlık içerisinde olduğunu görüyorum. Peki. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Şimdi bakalım. Peki ruh hali nasıl bu insanın? Ruh hali nasıl? Öncelikle onu bir soralım. Nasıl bir ruh halindeymiş? Şimdi bu insanın deniliyor ki ruh hali bir kere bakın bu insan toprak elementi olabilir, ateş elementi olabilir. Bir kere çok akıllı, tamam mı? Fakat bunun üzerinde negatif enerjiler var. Burada yapılmış olan siz de yaptırmış olabilirsiniz veya
hayatında başka biri varsa anne olabilir. Bir kadın figüründen daha buna yapılmış bir durumlar var diyor. İki kişi buna negatif enerji yaptırmış. Şimdi kendini iyi hissediyor. Fakat kendini şöyle bir durum var. Bakın iki durum, iki aşk, iki sevgi arasında olan bir ruh hali var burada. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl olabilir Melek Hanım? Şimdi burada bazı dişillerin de hayatında iki kişi olduğunu görüyorum. Erillerin de hayatında iki kadın olduğunu görüyorum. Yani öyle olanlar var. Bir de yani tek böyle yani birbirleriyle sevgili olan kişiler var. Onlar da diyor ben diyor seviyorum diyor. Tamam mı? Ama burada acayip bir kafa karışıklığı var. Ruh hali tamamen bu. Kafa karışıklığı var deniliyor. Şimdi gizli saklı olan durumlar var arkadaşlar. Bunlar ortaya çıkacak. Bu kişinin ruh hali yalan. Tamam mı? Yalanlarla üzerinde. Bazıları diyor çok arkanızdan iş çevirmiş, yalan söylemiş ama sizlerin de onun arkasından işler çevirdiğini görüyorum. Karşılıklı olanlarınız da var diyor. Şimdi birbirinizi diyor sen beni affet ben seni affedeyim durumu olacak diyor. Ve bu da bana ne zaman olacak Melek Hanım dediği zaman da bakın bu ayın sonuna kadar deniliyor. Burada gerçekten bazı şeyler su üzerine çıkacak. Ya sizin gizlediğiniz ya onun gizlediği. Böyle bir çatışmanız olacak diyor. Öncelikle bunu dikkat edin diyor. Şimdi bunun ruh hali tamamen her şeyi askıya almış bir durumda. Nasıl her şeyi askıya almış Melek Hanım dediğiniz zaman hiçbir şey yapmak istemiyor ruh hali. İnanın yapması gereken şeyleri bile erteliyor. Çünkü hayatında yaptığı yanlışları biliyor. Size karşı yaptığı ve söylediklerinin ceremesini çekiyor ve işleri de iyi gitmiyor. Ne kadar dışarıdan iyi gibi görseniz de işi daha iyi gitmiyor. Hane içerisinde de sıkıntıları var. Yani baya bir sorunlu. Öncelikle onu size söyleyeyim. Şimdi hataya meyilli bu insan. Çünkü neden hataya meyilli? Ruh hali yanlış yapmaya meyilli diyor. Hayatına birini alabilir veya birisiyle tanışabilir veya başka birinle flörtleşebilir. Çünkü neden? Kendi burada hayatında mutlu olmadığı için yalnız kalabilecek bir insan değil bu. Yani sürekli bir arayış içerisinde olduğunu görüyorum. Ve sizi kaybetmekten de bir korkusu da yok. Böyle bir ruh haline sahip bu insan. Yani sizi nasıl görüyor biliyor musun? Diyor ki sen buradasın diyor. Ben istediğim zaman sana ulaşırım diyor ama benim ruh halim diyor şu diyor. Ben diyor flörtleşeyim, gezeyim, tozayım diyor. Kendi hayatıma bakayım diyor. Ondan sonra tekrar sana gelirim diyor. Kimle enerjim tutuyor bilmiyorum. Ama bu insanla diyor eğer şöyle bir süreciniz olduysa ciddi bir duruma geldiyseniz o ciddi durumdan sonra bir ani bitiş, aniden bir yıkım, ani bir şekilde ayrılık olduysa diyor bu kişinin ruh hali tamamen psikolojisi bozulmuş arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yani bu şizofreniye bağlamış kafayı. Bir de bak aşırı böyle bir şey tüketiyor bu insan. Yani yok ya sigara içer ya alkol içer ya da başka bir şey içer ya da bakın onu yapmıyorsa da aşırı yaptığı böyle kendine artık böyle zarar verecek şekilde yaptığı durumlar var. Mesela bazıları da işte onu içmem bunu içmem ama yani burada kimle enerjim tutuyorsa aşırı tükettiği yaptığı bir durumlar var. Delirmek üzere bak ruh hali delirmek üzere. Öncelikle onu size söyleyeyim. Siz bir artık çizgi çizmişsiniz. Bir kırmızı çizgi çizmişsiniz buna tamam mı? Yani o çizgiyi aşamamasının sıkıntısı var bu kişide. Tamamen ruh hali sıkıntı ve üzüntü içerisinde arkadaşlar. Onu size haber vereyim. Peki aldım kabul ettiğim aldım kabul ettiğim. Peki gündeminde siz var mısınız? Bunun gündeminde ne var acaba? Var mısınız siz bunun gündeminde? Sizinle ilgili ne düşünüyor bakalım bir onu da bir bakalım gündeminde ne oluyormuş. Şimdi gündeminde şu var arkadaşlar hayal kuruyor arkadaş hayal dünyasında tamam mı? Şöyle yapacağım böyle yapacağım böyle olacak öyle olacak diyen bir insan. Ama siz bunu terk etmişsiniz tamam mı? Bunu demişsin söylemişsin. Fakat bu insan anlamayınca bir terk etme bir durumu olmuş. Bu üçlü bir ilişki de olabilir veya
Tamam mı? Üçlü bir ilişki değilse de sonradan bir kişi ilişkiye dahil de olmuş olabilir. Onun için diyor siz kararınızı verip artık ben burada kendimi değerli hissetmiyorum diyerek çıkmışsınız ve farkında artık nerede hata yaptığının, tamam mı? Nerede yanlış yaptığının farkında. Öncelikle onu size söyleyeyim. Gündeminde zaten siz hep varsınız bunun. Aklında, zihninde bir uyanış yaşamış. Arkadaşlar şimdi bu kişi sizi aldatmış olabilir. Onu da size söyleyeyim. Ve öyle bir uyanış yaşamış ki ben yanlış yaptım diyerek kafasını duvarlara vuran bir kişi. Evet diyor, tamam mı? Gitsem diyor, affet desem beni diyor, affetmeyeceğini biliyorum diyor. Yani ben burada yanlış yaptığımın daha yeni yeni farkındayım diyor. Fakat bu insanın gündeminde siz varsınız ve bu insan sizin ayağınıza gelecek. Tekrardan başlayalım diyecek. Özellikle bakın ateş elementleri ve sular çıkmış burada, size söyleyeyim. Yükseleninde olabilir, ay burcu da olabilir. Ama o kadar önünüzü görmüyorsunuz ki bu insanın diyor size bir haberi gelecek bunun, yani şu anki gündemi size adım atmak bunun. Öncelikle onu size söyleyeyim. Fakat siz şunun farkında olacaksınız. Diyeceksiniz ki bu kişi olayları çözmesini isteyeceksiniz. Şimdi bazılarınız isteyeceğiniz, bazılarınız da zaten yolun ortasındasınız buradaki gibi. Ben artık gidecek yeri biliyorum diyorsunuz. Yani gelse de olmaz, istemem diyenleriniz de var ama bazılarınız da duygularına, aşkına, aradaki böyle bazılarınızın nasıl bir bağlantı var biliyor musunuz? İkiz ruh alevi bağlantısı var. Yani bu kişinin diyor hayatında yaptığı yanlışlar sizin değerinizi anlaması içinmiş zaten diyor. Onun için bırakın diyor çözsün diyor. Bırakın yapsın diyor size. Zaten bırakmanız da onun için olmuş. Bu kişi durumları çözerek sizinle ne kadar kıymetli, değerli olduğunuzu anlayarak diyor sürüne sürüne size gelecek diyor. Bakın bu sizin evinizin önünde dolanıyor. Sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi çok iyi biliyor. Sizin çevrenizi tanıyor ve sürekli kendi alanındaki insanları bir kenarıya bırakmış, tamam mı? Sizin hayatınıza tekrardan dahil olmak istiyor. Yani sil baştan yaşamak istiyor sizinle. Şimdi bir araya gelip uzlaşacak olanlarınız da var. Konuşacaksınız diyor. İki yol ağzında diyor konuşacaksınız diyor. Ve bakın bu kişiyle konuşurken diyor bayağı diyor sinir sistemleriniz bozulacak diyor. Yükselecek diyor. Ama bu kişi size öyle şeyler söyleyecek ki diyor sizi tekrardan diyor böyle duygusu etkisi altına alacak, manipüle edecek diyor. Yani nostalji, eskilerden girecek bu kişi size diyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani büyük değişim dönüşümler var bazılarınız için. Çünkü bu kişi düşmüş diyor, sürünmüş diyor. Ve diyor yaptığı hataları da biliyor diyor. Onun için gündeminde siz varsınız bu insanın. Çünkü benim diyor yaptığım şeyler yanlıştı diyor. Ben yaptım, ben bozdum, ben diyor yanlış yaptım diyor. Ego ben yaptım diyor. Bencillik ben yaptım. Narsistlik ben yaptım diyor. Onun için diyor şimdiki gündemde de nasıl gelebilirim, nasıl adım atabilirim, nasıl toparlayabilirim kafasında diyor. Artık o bütün yüzündeki sakladığı maskeleri bir yana bırakarak net bir şekilde sizin hayatınıza adım atacak. Yani gerçek böyle benliğiyle, gerçek sevgisiyle, gerçek sözleriyle, gerçek hisleriyle size gelecek diyor. Tamamen istediği şey bu, gündeminde olan şey de bu ve ondan sonra diyor size diyor bir teklifle gelecek bu. Bu sıralar çok görüyorum arkadaşlar. Bakın burada 2 tane yüzük var, alyans var. Bu bir nişan teklifi olabilir, söz teklifi olabilir, evlilik teklifi olabilir veya yani benimle bir aynı evde birlikte yaşar mısın teklifi olabilir. Yani bir sürü bir teklifler var burada. Öncelikle onu size söyleyeyim. Artık diyor böyle şöyle bir durum olacak diyor. İlkbahara doğru bazılarınızda diyor gerçekten diyor yani bu kişiyle olmaz dediğiniz kişilerle diyor bir yola çıkacaksınız diyor. Olmaz dediğiniz kişilerin diyor değişimini göreceksiniz diyor. Ve siz diyor şuna karar vereceksiniz. Gerçekten bu kişiye ben
aidim, bu kişi de bana ait diyeceğiniz durumlar olacakmış. Çünkü artık sözde gelmeyecek. Şimdi gündeminde bu var. Artık ben lafla diyor bu işi yapamayacağım diyor. Ben diyor icraatla diyor. Göstere göstere yapacağım diyor. Bu kişi size bağımlı arkadaşlar. Öncelikle onu size söyleyeyim. Bildiğin bağımlı yani. Sen ne yaparsan yap, ne dersen de, bu insan nereye giderse gitsin geleceği tek yer bu. Burası yani. Sizin yanınız, onu size söyleyeyim. Çünkü sizden başka hiç kimse bu insanı daha iyi tanıyamaz ve kimse de çekmez bunu yani. Ve kavuşacaksınız diyor, tamamlanacaksınız diyor burada. Gelecek çok güzel haberler var diyor size. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim canlarım benim. Sizlere uyanı alın, kabul edin. Uymayanı dediğim gibi evrene geri yollayın. Seviliyorsunuz ve tekrar görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorumlarınızı bekliyorum. Tschüss.